Tepesinde büyük bir blok taşıyan denge kayaları ve altlarındaki küçük oyukların, alt boşlukların davranışı ile olası riskler. Arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün arazide sık gördüğümüz ama çoğu zaman yanlış yorumlanan bir durumu ele alıyorum. Tepesinde büyük bir blok taşıyan denge kayaları ve altlarındaki küçük oyukların, yani alt boşluklarının anlamları ile olası riskleri. Bu tür kayaların altında geceleri ince bir ıslık sesi duyulur, sabah keskin kokular yükselir, akşamüstü yüzey hafif parıldar ve anlatılar büyür. Olan şey, taşın hassas dengesi, küçük oyukta oluşan hava, sıcaklık farkı ve yüzeydeki ince canlı tabakasının ışığı kırmasıdır. Konuyu arazinin oluşumu, kayanın dengesi, işaretlerin gerçek anlamı ve basit ölçü yöntemleriyle birlikte anlatacağım. Denge kayası çoğu zaman iki parçadan oluşur. Üstte daha sert bir blok, altta daha zayıf bir gövde. Farklı sertlikte taşlar, farklı hızda aşınır. Bu seçici aşınmadır. Yamaçta yan yana duran bloklarda bunu görürüz. Üstteki kapak blok yuvarlak ve serttir. Alttaki sütun oyulmuş ve incelmiştir. Rüzgar, yağmur, don çözülme ve çekirdek taşın aşınması birleşince çok küçük bir temas noktasında büyük kütle dengede kalır. Bu denge kararlı görünse de hassastır. Ağırlık merkezi tabanda küçük bir noktadadır. Sürtünme ve küçük takozlar taşı yerinde tutar. Bu yüzden altındaki küçük oyuk ayrı bir mikro ortam gibi davranır. Alt oyuğun havası ilk ipucudur. Gün boyu gölgede kalan hava, akşam serinlikle yoğunlaşır ve çiğ oluşur. Işık görmeyen yüzey geç ısınır, geç soğur. Taşın ısı tutma özelliği ve rüzgar gölgesi buna yol açar. Sabah erken saatlerde alt oyuk çevreye göre daha nemlidir. Bu nem, organik kokuları taşır ve liken ince canlı tabakaya zemin hazırlar. Oyuk dar ise hava hareketi sınırlıdır. Kükürt ve amonyak gibi keskin kokular birikebilir. Bu kokular bazen tılsım diye anlatılır. Ama kaynak nettir. Yarasa, kemirgen, kuş ve böcek yuvaları. Gaz değerleri sınırı aşarsa yaklaşmak tehlikelidir. Bu kayaların sesi de anlatı üretir. Gece rüzgar yön değiştirirken oyuk ağzından geçen hava bir düdük gibi ince ses çıkarır. Dar ağızlı boşluklarda hava sütunu titreşip ıslık sesi yapar. Bunu sahada basit bir testle ayırırız. Aynı noktada İki farklı saatte 30 saniyelik ses kaydı alır. Frekans dağılımına bakarız. Rüzgar arttığında tekrarlayan bant yükseliyorsa bu doğal ıslık etkisidir. İnsan eseri değildir. Bazı bölgelerde taşın üstünde gevşek çakıllar gece ısı farkıyla milim oynayıp çıtırtı yapar. Bu da masala karışır. Çözüm ölçümle ayırmaktır. Işık etkisi üçüncü halkadır. Akşam alacakaranlıkta taş yüzeyi mavi-yeşil parıltılar verebilir. Yüzeyde fosfatlı ince kabuk, tuz kabarması, liken ve ince canlı tabaka ışığı farklı kırar. Bunu kontrollü bir ışık testiyle anlarız. Aynı açıdan farklı şiddette ışık verip yansımanın değişimine bakarız. Parıltı belirli açıyla ortaya çıkıp kayboluyorsa bu bir ışık oyunudur. Bazı fosforlu mantarlar gecikmeli ışık yayabilir. Bu da parıldama gibi görünür. Biyoloji ve kimya birlikte konuşur. İnanış yorumu ölçümden önce yapılmaz. Roma ve geç antik dönemde yol ve mezarlık hatları, doğal işaret taşı niteliğindeki bu denge bloklarını referans alabildi. Bizans döneminde kırsal şapeller ve küçük nişler bu tür kaya oluşumlarının yakınına yapıldı. Osmanlı kırsalında menzil yolları, dar geçitler ve sınır uyarılarında denge kayaları görünür bir işaret oldu. Erken Cumhuriyet'te ölçüm dili değişti. Ama halk dilinde bu taşlar yer adı olarak kaldı. Çünkü arazi kimliği belirgin şekillerle kurulur. Arşivde yol tarifleri, şer'iyye sicillerindeki yer anlatıları ve kadastro haftalarındaki yer adlarında
bu izleri buluruz. Arşiv ve yazılı kaynaklar bu olguyu işaret eder. Roma yol listeleri ve mil taşları bazen doğal bloklara yaslanır. Bizans anlatılarında sınır taşları ve baş taşı vardır. Osmanlı tahrir ve mühimme kayıtlarında tepe başındaki şapkalı taş gibi yer belirten satırlar geçer. Seyyah anlatılarında dengesini koruyan kayalar uğur ve sınır anlamı taşır. Yazı araziye ayna tutar. Bu kayıtları saha haftalarıyla çakıştırınca yer adları ile kaya biçimleri eşleşir. Böylece işaret okuması güçlenir. İşaret dili ve sembolleri net tutalım. Nal, haç, üçgen, göz, yılan, güneş, terazi. Bu motifler denge kayası çevresinde görüldüğünde çoğu zaman hemen gömü yorumu yapılır. Oysa genellikle eşik uyarı, yön ve tehlike işaretidir. Haç, kutsal koruma ve merkeze alınacak noktayı gösterir. Nal, düşme ve kayma riskine karşı geçit uyarısıdır. Üçgen, girişin geometrisini anlatır. Göz, buradan geniş görüş var demektir. Yılan, sınır ve dikkat uyarısıdır. Terazi, iki yamaç arasında karar noktasıdır. Bu motifler pratik ihtiyacı inanç katmanıyla birleştirir. Motifin yanında oyuk kenarı, basamak, takoz yuvası, hava deliği gibi pratik unsur varsa anlam güçlenir, yoksa dekor olabilir. Alt oyuklar bazı dönemlerde sınırlı ölçüde saklama noktası oldu mu? Evet, ama ölçülü. Roma ve Bizans'ta kaya oyma küçük nişler, kutsal eşya veya kandil koymak için kullanıldı. Osmanlı kırsalında keçi çanı, küçük alet, yiyecek saklama gibi günlük pratiklerde mikro oyuklar açıldı. Erken Cumhuriyet'te köylü malzemesi ve barut, fitil gibi riskli küçük malzemeler bu gölgede tutuldu. Çünkü bu oyuklar serinlik, sabit sıcaklık ve gizlilik sağlar. Bunu oyuk içinde kurum halkası, yağlı parlak iz, sık temas çizikleri, is izi ve yerel anlatılarla doğrularız. Gömü iddiası varsa arşiv ve dönemsel bağlam olmadan karar verilmez. Tuzak meselesine doğrudan girelim. Gerçek riskler var mı? İki sınıf. Doğal ve basit mekanik. Doğal riskler. Dik blok çökmesi, küçük taş yağması, yılan, böcek sokması, gaz birikmesi, ani su dolması. Alt oyuk çevresi gevşek, gölgede kalan serin hatlar canlı ve gaz toplar. Arazide gevşek takozlar, taze kırıklar, kabuk taşı bantları, kurt yuvası ve dışkı izlerinde bunu görürüz. Basit mekanik düzenek. Ağırlık düşürme, gizli mandal, zayıf takoz ve çanlı uyarı. Sayısı sınırlı ama örnekleri var. Osmanlı kırsalında zayıf takozla üst taşların kaydırıldığı birkaç kayıt bilinir. Roma ve Bizans'ta doğrudan denge bloğuna müdahale riski yüksek olduğu için yakın oyma geçitlerde takoz yuvaları görülür. İzi, takoz yuvasında sürtünme parıltısı, düşme yerinde çizikler, zincir izleri, kurum halkaları. Kayanın dengesi hayat kurtarır. Denge kayasının altında dururken kendi konumunu hayal et. Üst bloğun en geniş kesiti ile tabandaki temas noktası arasına çizgi indirdiğinde çizgi destek içinde kalıyorsa konumun daha güvenlidir. Çizgi destek dışına taşıyorsa taş yalpalanır. Devrilme kolu uzar ve denge kırılmaya yaklaşır. Sürtünme azalır. Tabandaki küçük takozlar yer değiştirir. Taşın alt kenarında taze, parlak ovalanma varsa yakın zamanda mikro salınım olmuştur. Altındaki küçük taneler parlaksa kayma tekrarlıdır. Bu durumda yaklaşma açını değiştir. Yamaç üstünden değil, yandan yaklaş. Alt merkez çizgisinin altına girme. Saha örneği 1, Kapadokya yakınlarında tüften bir denge kayası. Alt oyukta keskin koku raporu var. Sabah ölçümünde oksijen düşük, hidrojen sülfür yüksek. Oyuk içinde yoğun, yarasa dışkısı ve kemik parçaları bulundu. Akşam ses kaydı 150 ile 220 Hz arasında tekrarlı bant verdi. Işık testi parıltının açıya bağlı olduğunu gösterdi. Sonuç, gizem değil, biyolojik birikim ve doğal ıslık etkisi. Saha örneği 2, Batı Karadeniz'de granit bir denge bloğu. Altında küçük oyuk,
ve yanında nal işareti. Yerel anlatı çan sesi diyor. Manyetik ölçüm zayıf. Akustik bant rüzgarla artıyor. Alt zeminde gevşek çakıl ve takoz gibi duran iki düz taş var. Yer radarı sığ profilde muhtemel düşme yeri gibi sert yüzey çizdi. Arşivde geçit ve boğaz kaydı ve geçiş uyarısı satırı bulundu. Sonucu da çanlı düzenek yok. Doğal ıslık ve pratik geçiş işareti. Oyukta izi var, kandil konmuş. Gömü yok, sadece bir anlatı var. Saha örneği 3. İç Ege'de kireç taşından bir denge kayası. Alt oyuk içine doğru dar bir kazı ve yanında küçük bir üçgen. Dedektör zayıf ama sabit sinyal veriyor. Elektriksel direnç düşük, nem yüksek. Kimyasal mini profilde pH hafif asidik. Değişim hattı oyuk ağzına yakın. Açık alanda bir adım ötede sızma su izi var. Arşivde 19. yüzyıl sonu eşkıya anlatısı geçiyor. Somut belge yok. Okuma. Sinyal büyük olasılıkla bakır alaşımlı küçük bir parça veya pas bantlarının merkezidir. Oyuk ağzında stratigrafiyi bozmadan kontrollü inceleme yapılır. Doğaüstü anlatıları nasıl filtreleriz? Gece taş sallandı deniyorsa sallanma izlerine bakarız. Taze mikro çizikler, parlak kenarlar, düşen küçük kırıntıların yönü. Işık oyunları için kontrollü ışık testi yaparız. Kokuda gaz ölçer açarız. Seste frekans analizine bakarız. Ölçüm konuşur. Karar çoklu kanıtın kesişiminden çıkar. Anlatıyı kaydederiz ama kararımızı veriye bağlarız. Teknoloji katmanı. Termal kamera, akşam penceresinde alt boşlukla çevre arasındaki geç soğuyan farkı gösterir. Yer radarı, küçük boşlukları ve muhtemel düşme yerlerini sığda seçer. Elektriksel direnç, nemli ve kilce zengin bantları düşük dirençle ayırır. Manyetik ölçüm, demir, çelik saçılımını verir. Ses kaydı, ıslık kaynaklı bantları ortaya koyar. Gaz sensörü oksijen, karbondioksit, karbon monoksit ve hidrojen sülfürü okur. Dedektör taraması en sona kalır ve sadece güvenli yaklaşma açılarıyla yapılır. Önce riskler dışarı alınır, sonra arama yapılır. Gizli kalan teknik noktalar. Denge bloğunun taban çizgisinde tek tarafta tuz kabarması varsa, o yönde gizli nem ve mikro hava akımı vardır. Alt oyukta kurum halkası simetrik değilse, kandil, duman kaynağı yana konmuştur. Küçük takoz taşı parlaksa, yakın zamanda elle oynanmıştır. Liken, ince, canlı tabaka, tek yönde yoğunsa, rüzgar o yönden gelir. Ses kanalı da o yönde güçlü olur. Taban çevresindeki yosun çizgisi taşın yalpalama sınırını verir. Bu küçük işaretler kararın anahtarıdır. Dönemsel malzeme kültürü ile mekanik izlerin dili birleşir. Roma ve Bizans, taş oyma nişleri daha derin ve düzenlidir. Oyuk kenarı ve çerçeve izi bırakır. Osmanlı kırsalında kazıma daha sığdır. Nal ve üçgen basittir. Takoz yuvası kabaca açılır. Erken Cumhuriyet'te çimento yaması ve demir ankraj izi belirir. Araçlar ve alışkanlıklar değişir. Ayrımı, keski açısı, harç taneleri ve metal alaşımında görürüz. Bu ayrım sahada yanlış pozitifleri azaltır. Bölgelere göre karşılaştırma yanılgıyı düşürür. Doğu Akdeniz'de yılan, akrep betimleri sınır uyarısıdır. Balkan kırsalında nal ve haç daha baskındır. Kafkasya'da ahşap takoz ve zil kullanımı yaygındır. Orta Anadolu, tüf arazide oyuklar daha kolay oyulur ve işaret dili sade kalır. İklim, kaya ve kültür ağı farklıdır. Motif sıklığı ve oyma tekniği bunu gösterir. Neden bu kadar yöntemli gidiyoruz? Çünkü denge kayaları hem kırılgan bir doğal miras hem de yanlış yorumlandığında can güvenliği riski taşır. Ağırlık ve denge davranışı belirleyicidir. Etik ve güvenlik çizgisi nettir. Korunan alanlarda izinsiz müdahale yok. Altına girme yok. Gevşek takozlara dokunma yok. Belgeleme var. Ölçüm var. Önce bilim, sonra yorum. Pratik saha protokolü. Uzak mesafeden silüeti çek.
Üst kütlenin ağırlık merkezini ve taban temas çizgisini belirle. Taban çevresinde taze kırık, parlak kenar, tuz kabarması, yosun çizgisi ve küçük takozları kayda al. Akşam penceresinde termal yürüyüş yap. Geç soğuyan bantları işaretle. Ses kaydı al. Rüzgar hızı ve yönünü not et. Gaz ölçümü yap. Düşük debiyle oyuk ağzından örnek al. Yer radarı ve dirençle sığ profili çıkar. Düşme yeri ve boşlukları kontrol et. İşaretleri sadece bağlamıyla kayda al. Arşiv ve yer adlarını paftayla çakıştır. Veriler uyumlu ve risk düşükse, kurum izniyle çevre birimlerinde katmanları bozmadan küçük bir inceleme yap. Kafa karıştıran 3 tipik durum ve pratik çözüm. Gece taş altından uğultu dalgalı ses kanalı ölçümü yap. Rüzgarla artan tekrarlı bant varsa doğal ıslık etkisi. Sabah keskin koku, gözde yanma, gaz ölçer aç. Oksijen düşük, hidrojen, sülfür ve karbondioksit yüksekse tehlikeli atmosfer. Alanı güvene al. Alacakaranlıkta mavi yeşil parıltı. Işık testi yap. Açıya bağlı parıltı varsa ince canlı tabaka ve tuz etkisi. Üçünde de önce ölçüm, sonra anlam. Denge kayasında işaretler nasıl okunur? Sadece bağlamla. Nal işaretinin yanında oyuk basamak ve takoz yuvası varsa geçit uyarısıdır. Üçgen, girişin hattını gösterir. Göz işareti geniş görüş hattına bakan yüzde olur. Yılan, sınır çizgisini takip eder. Haç, eşik merkezini korur. Terazi, iki yamaç arasında karar noktasıdır. İşaret tek başına karar değildir. Çevre izleriyle birlikte okunur. Böylece anlatı ile gerçek ayrılır. Derin saha örnekleri. Orta Toroslarda andezit bir denge bloğunda üçgen ve nal birlikte görüldü. Dedektör zayıf gümüş sinyali verdi. Manyetik parazit düşük, gaz normal. Termal soğuma alt oyukta belirgin. Arşivde menzil yolu ve geçiş uyarısı geçti. İncelemede oyukta is ve yağlı parlak iz, yan tarafta kandil yuvası bulundu. Sonuç, geçit nişi ve kandil alanı. Gömü yok. Trakya'da kireç taşı denge kayası yanında haç işareti ve küçük oyuk vardı. Yer radarı oyuk arkasında kompakt yüzey, altında boşluk yerine doğal çatlak gösterdi. Arşivde sınır işareti kayıtları çıktı. Sonuç, sınır taşı ve kutsal işaret. Mekanik tuzak izi yok. Karadeniz'de tüf dengesi altında saçılmış metal sinyali alındı. Manyetik yüksek çıktı. Arşivde kömürcü ocağı ve demir hurdası kaydı vardı. Sonuç, saçılmış hurda. Yöntem omurgasını güçlendirir. Dikkat testi. Alt oyuktan ekşi koku geliyor, gözde hafif yanma var. Oksijen düşük, hidrojen, sülfür orta, termalde oyuk ağzı geç soğuyor. İşaret yok. İlk adım, alanı boşalt, şerit çek, havalandırma olmadan yaklaşma. Gaz ölçerle tekrar doğrula. Tabanın tek yönünde parlak kenar var, küçük takozlar cilalı, rüzgar sert. Yer radarı muhtemel düşme yeri gibi sert yüzey çizdi. Yaklaşma açısı, yandan, alt çizgiyi kesmeden. Öncelik ses ve termal, ardından gaz. Dedektör en sona. Oyuk yanında nal ve üçgen var, ses bantları rüzgarla artıyor, dedektör zayıf ama sabit. Arşivde geçiş uyarısı satırı var. Karar, pratik geçiş işareti. Gerekçe, nal ve üçgen kombinasyonu, rüzgarla artan doğal ıslık, sabit ama zayıf sinyal ve arşiv uyumu. Denge kayalarını jeoloji, arkeoloji ve basit teknolojik ölçüyle birlikte okuyoruz. Çünkü dengeyi fizik verir, anlamı kültür tamamlar. Nasıl? Alt oyukta hava ve ışığı ölçer, taşın ağırlık merkezi ve taban izlerini okur, işareti bağlamıyla değerlendirir, arşivle çakıştırır ve sadece çoklu kanıt buluştuğunda izinli ve küçük birimle ilerleriz. Sonuç disiplinli tekrar ve somut izdedir. Bugün denge kayası olgusunu arazinin oluşumu ve kayanın dengesi üzerinden kurduk. Alt oyuklardaki hava, koku, ses ve ışık etkilerini basit ölçülerle ayırdım. Roma, Bizans, Osmanlı ve erken Cumhuriyet bağlamında bu doğal nirengelerin çevresindeki pratik kullanımları
ve işaret dilini örneklerle gösterdim. Doğal tehlikeleri ve olası basit düzenek izlerini nasıl ayıracağınızı adım adım anlattım. Saha protokolünü net listeyle verdim. Şimdi isteğim, videoyu beğenin, abone olun, bildirimleri açın. Dikkat testine cevaplarınızı yazın. Sahadan ölçülerinizi, fotoğraflarınızı, ses spektrogramı ve termal karelerinizi paylaşın. Burada sahayı veriyle konuşturan bir topluluk kuruyoruz. Sonuç sabırda, ölçüde ve disiplinli tekrarda. Bir dahaki videomuzda görüşünceye dek hoşça kalın.